Binance Labs tarafından yatırım almış BinaryX GameFi projesinde hareketli günler yaşıyoruz. Token ayırma olayları yeni gerçekleşti. Ayrıca yeni bir oyun çıkaracaklar. Ve bu videoya özel $200 airdrop yapacağız. Herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Video detaylarına geçmeden önce sponsorlu bir video olduğunu belirtmeliyim. Fakat $200'lık airdrop'a herkes ücretsiz bir şekilde katılabilecek. Hazırsak videoya başlayalım. Bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu tarz kazanç fırsatlarından haberdar olabilirsiniz. Evet, öncelikle token ayırma olayıyla başlayalım. Burada da Binance'in makalesini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu makalenin linkini de videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. BinaryX DAO oylama sonucunda %99.5'lik bir evet oyuyla tokenlarının 1'e 100 oranında ayrılmasına, bölünmesine karar verdi. Yani 1 BNX 100 BNX'e bölündü diyebiliriz. Bu sayede arzı da 100 katına çıkmış oldu tabi. Aslında token değeri olarak herhangi bir değişiklik yok. Sadece 1 BNX 100'e bölünmüş oldu. Bu sayede $130 civarlarında bir BNX'in fiyatı $1.3 inmiş oldu arkadaşlar. Tabi şu anda güncel olarak fiyatı değişkenlik gösterebilir. Bu hamleyi kripto paralarda birden fazla kez gördük. Hatta CoinMarketCap'e gidelim. Evet, burada gördüğünüz gibi bir tane BNX'in old yani eski versiyonu, bir de yeni versiyonu normal BNX olarak iki farklı token görebileceksiniz. Şu anda güncel olarak geçerli olan token bu ekranda gördüğünüz BNX ve fiyatı da $1.33. Binance ve diğer birçok borsa halihazırda yeni BNX'e geçiş yaptı arkadaşlar. Fakat daha yapmayan borsalar olduğu için eski BNX'de CoinMarketCap üzerinde görülebiliyor. Hemen biraz aşağıya indiğimizde şu anda yeni BNX'teyim. Gördüğünüz gibi burada aşağıda alım satım yapılabilen yerler yazıyor arkadaşlar. Yani buradaki borsalar yeni BNX'e geçiş yaptı. Fakat eski BNX'e oldu döndüğümüz zaman aşağıya indiğimizde burada gördüğünüz gibi Binance yer almıyor. Çünkü Binance artık yeni BNX'e geçiş yaptı. Ayrıca merkezi borsalarda elinde eski BNX olanlara otomatik olarak yeni BNX'ten airdrop yapıldı arkadaşlar. Yani Binance'te eskiden bir tane BNX'iniz varsa şu anda 100 tane BNX'inizin olması gerekiyor. Tabi toplam elinizdeki BNX değerinde de herhangi bir değişiklik bulunmuyor arkadaşlar. Bunun haricinde tabii ki bir de merkeziyetsiz cüzdanlarda veya soğuk cüzdanlarda elinde BNX bulunanların manuel olarak çevrim işlemi yapması gerekiyor. Hemen bunun için açtıkları özel sayfaya da gidelim. Evet, sayfaya geldik. Yine bu sayfanın linkini de videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Siteye cüzdanımızı bağladıktan sonra yukarıdaki bölümden eski BNX miktarımızı seçiyoruz. Ardından exchange diyerek yeni BNX'e bu elimizdeki eski BNX'leri çevirebiliyoruz arkadaşlar. Ek olarak şu konuya da değinmek istiyorum. BNX diğer oyun coinlerine göre daha az düşüşler yaparak fiyatını stabil tutmayı başaran nadir coinlerden oldu geçtiğimiz dönemde. Stabil hareket yapan oyun coinleri genellikle bir adım daha öndedir. Fakat burada herhangi bir alın satın gibi yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece genel olarak analiz yapıyoruz. Hemen grafiğimize de dönelim. Eski grafik üzerinden gidelim. Buradan tümünü alıyorum. Grafikte de gördüğünüz gibi fiyat genellikle düştüğü yerlerden geri çıkmayı başarmış arkadaşlar. Ve şu anda da yüksek bir seviyelerinde, ama mesela diğer bir oyun coin'i olan Mobax'a baktığımız zaman yine grafikte tüm zamanlardayım. Burada da gördüğünüz gibi Mobax coin bu tarihten itibaren düştükten sonra herhangi bir hareket gösterememiş. Burada BNX'in fiyatının hala güzel seviyelerde olmasının sebebi de tabii ki Cyber Chess ve Cyber Dragon adında çıkardıkları iki tane başarılı oyun arkadaşlar ve Binance ile yakın ilişkileri olması da bu konuda etkili. Evet, şimdi de $200 airdrop detaylarından önce kısaca bir de BinaryX'in çıkaracağı yeni oyun olan Cyber Dragon Boss Raid oyun detaylarına bakalım. Evet arkadaşlar, oyunumuz henüz daha çıkmadı. Size biraz önden bilgi vereceğim. Öncelikle Boss Raid adından da anlaşılacağı üzere güçlü bir boss canavarına karşı savaşacağımız bir oyun olacak. Bu boss'un toplam 5 adet leveli olacak ve her öldürdüğümüzde bir üst seviye boss karşımıza çıkacak. Buradaki görsellerde de canavarı görüyorsunuz zaten. Canavara saldırmak için BNX token harcamamız gerekiyor. Toplamda 5 seviye olduğundan bahsetmiştim. Birinci level'da
10.000 can havuzu olacak. Ve her level atladığında %12'lik bir can havuzu artışı olacak. Bu bosslara her vurduğumuz bir can için bir adet BNX harcamamız gerekiyor olacak. Yani 10.000 can için 10.000 BNX harcamak gerekecek. Bu oldukça büyük bir rakam ama tabii ki tüm hasarı bizim vermemize gerek yok. Boss genel olarak tüm oyunculara açık bir şekilde olacak ve isteyen herkes oyuna girip hasar verebiliyor olacak. Hatta her bir level için bir oyuncunun verebileceği maksimum hasar da boss toplam canının %5'i olabilecek. Ayrıca 1, 10 ve 2000 olarak 3 farklı vuruş seçeneği olacak arkadaşlar. Boss çıktıktan sonra 12 saatlik bir hayatta kalma süresi var. Bu zaman içerisinde öldürülmezse boss kaybolacak ve 12 saat sonra yeni bir boss çıkıyor olacak. Peki gelelim ödüllere. Oldukça fazla BNX harcanacak. Peki ödül olarak neler alınabilecek? Örneğin bir boss çıktı ve diğer oyuncularla öldürmeyi başardık diyelim. Buradaki örnekte de yazdığı gibi eğer 10 hasar vurursak vurduğumuz hasarın %60'ı kadar BNX, yani 10 hasar için 10 BNX harcıyoruz ve boss öldükten sonra direkt olarak harcadığımız BNX'in %60'ını, yani 10 tanenin 6 tanesini direkt olarak alabiliyoruz. Buna ek olarak Delayed Reward olarak gecikmeli ödüller de var. Onda da harcadığımız BNX'in %50'sini, yani 10 puanlık hasar verdiysek bunun 5 tanesini geri alabiliyoruz. Fakat burada şöyle bir detay var. Gecikmeli ödülü alabilmek için boss'un 3 level sonraki halinin öldürülmesi gerekiyor. Bunu bizim öldürmemize de gerek yok. Mesela bir level boss'a 10 BNX harcadık diyelim. Sonrasında 3 level sonraki boss, yani 4 levellik boss öldürülünce bu gecikmeli ödülleri alabiliyor olacakmışız. Tabi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Toplam 5 level'a kadar boss var ve gecikmeli ödülü alabilmek için hasar verdiğim boss'tan 3 level yüksek bir boss'un öldürülmesi gerekiyor. Bu noktada da örneğin 3 level boss'a hasar verirsek 6 level bir boss olmadığı için bu ödülden faydalanamıyoruz gibi bir sonuç çıkıyor şu anlık burada. Ek olarak da her roundda harcanan BNX'in %10'u hasar verenler arasında verdikleri hasar oranlarına göre dağıtılacakmış. Peki hasar verdiğimiz boss ölmezse ne olacak? Boss hayatta kaldığı sürede ölmezse harcadığımız tüm BNX'ler geri gelecek arkadaşlar. Bu da güzel bir durum. Ayrıca bir de ek olarak BNX ödül havuzu oluşacakmış. Burada da bir boss'a her roundda verilen hasarın %2'si kadarlık bir BNX ödül havuzu toplanacakmış. Diyelim ki boss roundlar sonucunda ölmedi veya kaçtı. Peki o zaman ne oluyor? Bu durumda da verdiğimiz hasara göre bir ödül alıyoruz. Diyelim ki toplam 1000 BNX'lik bir ödül havuzu var ve boss'a toplamda 600 hasar verildi. Bizim de verdiğimiz hasar 60 olursa bu 600'ün %10'u kadar hasar verdiğimiz için toplanan 1000 BNX'lik ödül havuzunun da %10'undan faydalanabiliyoruz. Yani 100 BNX kazanabiliyoruz. Bu tarz detaylar gerçekten oyun oynanmadan tam anlaşılamıyor arkadaşlar ve ayrıca bizle paylaştıkları bu makalede bazı anlamsızlıklar fark ettim. Fakat yeterli cevabı da ekipten henüz alamadık. O yüzden oyunu oynamak isterseniz muhakkak önceden araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Şu an zaten oyun çıkmadı ve çıkacağı tarih de belirli değil. Oyun çıkmadan çok daha detaylı rehberler yayınlanır diye tahmin ediyorum zaten. Ayrıca bir de oyunda referans sistemi olacak arkadaşlar. Referans linkinizle birini davet ettiğiniz zaman davet ettiğiniz kişinin harcadığı BNX miktarının %1'ini siz davet eden kişi olarak alıyorsunuz. Ayrıca BinaryX'in şu anki oyunlarını oynamak isterseniz aşağıdaki linkten sitelerine de gidebilirsiniz. Ve Cyberchess oyunlarıyla alakalı detaylı bilgi için de şu an kartlarda çıkan videodan yardım alabilirsiniz. Videoyu şöyle bir güncelleme yapmam gerekiyor arkadaşlar. Videoyu çektik, tam hazırlamaya yakın bir zamanda oyunun test versiyonu çıktı. Şu anda test versiyonu olduğu için ve yeni çıktığı için zaten birçok hata var. Şu an gördüğünüz gibi arayüzü bile açılmıyor. Ama siz bu videonun açıklamalar kısmında oyunun test linkini bulabileceksiniz. O linkten giderek oyunu oynayabilirsiniz. Evet, peki gelelim $200 airdrop'a. Hemen Quest 3 etkinliğimize geçiyorum. Evet, Quest 3 etkinlik sayfamıza geldik. Bildiğiniz gibi zaten biz sürekli kendimiz Quest 3 üzerinden airdroplar yapıyoruz. Burada da bu sponsorlu videoya özel sizlere 200 USDT değerinde airdrop dağıtacağız arkadaşlar ve 20 kişi 10 USDT değerinde ödül kazanacak. Ödül kazananları Quest 3 tarafından rastgele olarak
olarak belirleniyor olacak. Katılmak için de burada gördüğünüz gibi bazı sosyal medya görevleri yer alıyor arkadaşlar. Bunların üzerine tıklayarak görevleri yapabilirsiniz. Hatta hemen bir tanesini beraber yapalım. Öncelikle buraya MetaMask cüzdanı bağlamamız gerekiyor. Sağ üstten connect diyorum. MetaMask'i seçiyorum. Ardından imzamı verdim ve hesabıma giriş yaptım arkadaşlar. İlk görevin üzerine tıklayalım. Buradaki follow butonuna tıklayarak Twitter takip görevi için bir tane sayfa açılıyor gördüğünüz gibi. Hemen takip et diyerek takip ediyoruz. Ardından verify diyerek takip ettiğimizi onaylıyoruz. Diğer görevlerde de aynı şekilde yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki Twitter hesabınız Quest 3'e bağlı değil. Şu an benim Discord hesabım bu hesapla bağlı değil. Buna tıkladığınız zaman önce Connect Discord diyor. Buna tıklayarak Discord hesabınızı bağlıyorsunuz. Ardından bu görevi de yerine getirebiliyorsunuz. Airdrop detaylarımız da bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenip yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.